Merhaba arkadaşlar. Millet ve milliyetçilik konularını sağlıklı bir biçimde tartışabilmek için örneğin milletin ne olup olmadığı konusunda anlayış birliğine varmış olmak gerekir diye düşünülebilir. Fakat millet ve milliyetçilik konuları üzerine kalem oynatan değişik araştırmacıların ve düşünürlerin yazıp çizdiklerine baktığımız zaman milletin ne olup olmadığı konusunda insanın kafası allak bullak oluyor. Yani milletin ne olduğuna ilişkin bir tanımlama çabası içerisine girildiğinde karşımızda duran seçenekler karşısında afallamamak elde değil. Çünkü onlarca farklı millet tanımı var. Peki bunun nedeni nedir? Neden bu kadar farklı düşünür, farklı araştırmacı bu kadar farklı millet tanımı yapıyor? Basit bir örnek olması açısından örneğin TDK, Türk Dil Kurumu sözlüğündeki millet tanımını okuyayım size. Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, gelenek, görenek ve duygu birliği olan insanların oluşturduğu topluluk. Bu Türk Dil Kurumu'nun tanımı. Ülkemizdeki milliyetçilerin çoğu bu tanıma itiraz etmiyor. Şimdi bu tanımın karşısında diyelim örneğin Marksistlerin tanımları var. Marksistlerin en bilinen tanımlardan birisi Stalin'in yapmış olduğu tanımdır. Bir de onu okuyayım isterseniz. Tarihsel evrimde oluşmuş ortak dil, toprak, ekonomik yaşam ve kültür topluluğu içerisinde ortaya çıkan yapı temelinde kalıcı bir insan topluluğu. Şimdi bu tanımların yanı sıra bu tanımları kabul etmeyen ve milleti esas olarak belli yapıların, belli önderliklerin etrafında kümelenen insan toplulukları olarak yani oluşturulan, icat edilen, yapılan, üretilen bir yapı olarak tanımlayan düşünürlerin olduğundan söz etmiştim. Hatırlayacağınız gibi örneğin Benedict Anderson milletleri yaratılmış hayali cemaatler olarak adlandırılıyordu. Eric Hobsbawm ise milletleri geleneklerin icat edilmesiyle oluşturulmuş topluluklar olarak ele alıyordu. Ernst Gellner ise milletlerin siyasi toplumsal mühendislik çabasının sonucu olarak oluşturulduğunu söylerken Renan ise milleti günlük bir halk oylaması olarak tanımlamıştı. Yani bunlar bir önceki videoda da anlatmaya çalıştığım gibi inşacılar dediğimiz grup içerisinde yer alan düşünürlerin tanımları. İnşacıların yanında bir de doğalcılar yani milletlerin doğallığında insanlığın geçmişinden süzülüp gelen toplumsal birlikler olduğunu ve esas olarak etnik grupların dönüşmesiyle oluştuğunu söyleyen araştırmacılar vardı. Hızlı biçimde bunların eleştirisini yapacak olursak şunları söylememiz gerekiyor. Örneğin inşacıların görüşlerinin doğru olmadığı, inşacıların söylediklerini çürüten bir takım tarihsel örnekler bol miktarda var. Yani nedir? Örneğin geleneğin icadıyla toplulukların oluşturulduğu söyleniyor. Buna çarpıcı örnek olarak birçok örnek verilebiliyor. Fakat böylesi çabaların hiçbir şekilde başarıya ulaşamadığı ve son sözü siyasi güç dengelerinin belirlediği örnekler de var. Bunlardan en çarpıcı bilinenlerden örneğin 1900'lü yılların sonlarında Fas'ta faaliyet gösteren Polisario diye bir örgüt vardı. Bu Polisario Halk Cephesi, Polisario diye bir halkın olduğunu ve Fas'tan ayrılması gerektiğini söylüyordu. Bugün bir Polisario ile ilgili ne bir çalışma, ne bir örgüt, ne de bir yapı kaldı. Dolayısıyla o dönem Fas devletini yönetenlerin öne sürdükleri gibi Polisario diye bir halk hiçbir zaman yoktu ve olmamıştı sözü ete kemiğe bürünmüş oldu ve siyaset arenasında bu halkın Polisario'nun bir millet olduğu önerisi kabul edilmemiş oldu. Benzer bir örnek Tamiller için söz konusudur. Yani biraz önce Stalin'in ya da TDK tanımlarında sözüne edilen özelliklerin birçoğuna sahip olan Tamilleri söz konusu edelim. Tamil Kaplanları örgüt, onların
bağımsızlık mücadelesini sürdürüyordu. Bu örgütün dağıtılması ve yok edilmesiyle birlikte Tamil milletinin varlığına ilişkin tartışmalarda büyük ihtimalle büyük oranda sona ermiş oldu. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. İnşacıların söyledikleri gibi ister bir hayali cemaat oluşturma yönünde çalışmalar, ister geleneğin icadı, ister siyasi mühendislik çalışmaları, isterse de ki Renan'ın söylediği gibi günlük halk oylaması ile kitlelerin birlikte olma iradesini ortaya koymaları istenen sonucu her yerde yaratmıyor. Bunun somut örnekleri olarak Afrika'da birçok ülkeden söz edebiliriz. Afrika'da kurulmuş ve kurulmaya çalışılan bir takım devletlerin bir türlü istikrar kazanıp millet olma noktasına gelemedikleri ve sürekli bir iç çalkantılar içinde olduklarını biliyoruz. İnşacı teorilerde yer alan en önemli açmazlardan birisi şu: belli önderler bir millet yaratmak için yola çıkmış olabilir. Fakat onların bu millet yaratma çabaları bazen başarıya ulaşıyor, bazen başarıya ulaşmıyor. Şimdi bazen milyonları peşlerinden sürükleyerek çok hızlı bir biçimde bir milletin inşası söz konusu olabilirken bazen de uzun yıllar süren mücadelelere rağmen bir sonuç başarılı olunamıyor. Örneğin işte bunun çarpıcı örneği olarak diyelim İspanya'da Baskları örnek verebiliriz. Basklar kültürleri, dilleri, her şeyleri bakımından Avrupa'daki toplulukların hepsinden çok ayrı, çok özgün. Yani ilk insanların Avrupa'ya ayak bastıkları dönemlere kadar geçmişi uzatılabilen çok otantik, yani çok özgün bir halk. Ama buna rağmen Basklar bir millet olarak kendilerini ortaya koymayı başaramadılar. Çünkü siyasi güç dengeleri buna izin vermedi. Benzer bir durum örneğin bizim bölgemizde Kürtler açısından söz konusu. Yani küçücük yani örneğin Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, aklınıza gelebilecek birçok devlet ve doğal olarak bunların milletleri mantar gibi çok kısa sürede ortaya çıkmalarına rağmen, yani yüzlerce binlerce yıllık tarihi olan, çok uzun süredir aynı bölgede yaşayan, dil birliği olan, belli kültürü, gelenekleri oluşmuş olan Kürtler bir millet haline gelemediler. Bir kendi devletlerini kuramadılar örneğin. Peki bu nasıl oldu? Demek ki sorun sadece iradiyle, yani milleti yaratmaya yönelik bir çabaların ortaya konulmasıyla bu işin olması mümkün olmuyor. Demek ki başka koşullar da gerekiyor. Fakat milletleri geçmiş etnisitelerin doğal olarak milletleşmeleri şeklinde almak bu da doğru değil. Bunun da olmadığını görüyoruz. Yani nasıl görüyoruz örneğin? Biraz önce Bask örneğini vermiştim. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki çok özgün koşullar olmasa Yahudiler de bir millet haline, bir milli devlet haline gelemeyeceklerdi. Hatta Yahudilere vatan arayan ilk kurucuların, işte Theodor Herzl'in falan Osmanlı padişahlarına örneğin 2. Abdülhamit'e başvurduğunu, hatta ondan Afrika'da, sanırım Uganda olması lazım, orada kendilerine bir yer tahsis edilmesini ve orada bir topluluk oluşturmayı düşündüklerini falan biliyoruz. Ama tarihsel koşullar çok farklı biçimde geliştiği için İsrail devleti bambaşka bir yerde kuruldu. Yani geçmişten bugüne gelen etnik yapıların otomatikman milletlere dönüşmesi diye bir olgu, bir durumda yok. Şimdi bütün bunlara baktığımızda milleti nasıl tanımlayacağız? Ya da millet nedir sorusunun yanıtı nerede aramamız gerekiyor? Videonun başında okuduğum tanımlarda dikkat ederseniz belli ögeler, yani unsurlar tek tek sıralanıyordu. Neydi bunlar? Örneğin ortak toprak, dil, kültür, ekonomi, tarih, belli kültürel değerlerin paylaşılması. Bütün bunlara baktığımız zaman bütün bunların toplamının milleti oluşturduğu gibi bir yargıya, bir kanıya kolayca varılabiliyor. Ama
tek tek bunların ayrıntılarına girildiğinde birdenbire bakıyoruz ki bazı milletlerle bu sayılan özelliklerin hiçbir ilgisi yok. Örneğin toprak. Toprak birliğini alalım. Yani kuşkusuz Japonya ya da İrlanda ya da Moğolistan, Tibet gibi ülkeleri düşünelim, milletleri düşünelim. Bunların halkları binlerce yıldır aynı yerde yaşıyorlar ve bunların milletleşmeleri son derece mantıklı gibi gelebiliyor. Fakat örneğin başka bazı milletlere bakıyoruz. Örneğin Yeni Zelanda ya da Amerika'yı düşünelim. Amerika örneğin biliyorsunuz 1592'de Amerika keşfedildi. Yaklaşık 100 yıl sonra İngiltere'nin bir sömürgesi olarak Amerika'ya Avrupa'nın dört bir yanından insanlar gittiler. Bu insanlar bir iki kuşak önce kimisi İsveç'teydi, kimisi Almanya'daydı, kimisi Macaristan'daydı, kimisi Polonya'daydı. Ama bunların hepsi iki kuşak içerisinde kendi dillerini bıraktılar. Bambaşka dille bir kurucu irade gösterilerek örneğin bugün de varlığını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri ne demek? Yani yaklaşık 51 tane ayrı devletten oluşan bir birlik. Bugün şimdi Zencisinden İsveç kökenlisine, İtalyanından Polonyalısına, İrlandalısından İspanyoluna her dünyanın dört bir yanından gelmiş insanlar kendilerini bir Amerikan ulusu içerisinde adlandırılıyorlar. Ve bunların ortak dili İngilizce. İngilizce ama ortak vatan çok kısa bir sürede kabul etmeleriyle, buraya gelen insanların kabul etmesiyle oluştu. Demek ki bir milleti oluşturmak için ille bir Japonların ya da İrlandalıların ya da Tibetlilerin, Moğolların olduğu gibi binlerce yıl o topraklar üzerinde yaşamak gerekmiyor. Bir başka örnek Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'ya gidenlerin geçmişine bakın, 100 yıl geriye gitmezsiniz. Yani birkaç kuşak içerisinde Yeni Zelanda'ya gidenler ayrı bir millet, ayrı bir milli devlet oluşturdular. Peki bu nasıl oldu? Ya da dil konusuna gelelim. Şimdi milleti oluşturan en önemli öğelerden birisinin dil olduğu söyleniyor. Ama bu doğru değil. Nasıl doğru değil? Örneğin İsviçre'yi alalım. Şimdi İsviçre yaklaşık 200-300 senedir İsviçre ulusu kendisini dünyaya demokrasinin beşiği olarak anlatıyor. Ve İsviçre'de bugün resmi olarak İtalyanca var mı bilmiyorum ama İngilizce, Fransızca, Almanca resmi dil. Ama İtalyanca da konuşuluyor. Yani sonuçta İsviçre'de 4 dil var. Bu 4 dile rağmen bir millet oluşturuyorlar. Düşünsenize biz bugün Türkiye'de örneğin Türkçenin yanı sıra bir Kürtçeyi eğitim dili olarak, bak dikkat edin, resmi değil, eğitim dili olarak bile okullarda kullanılması gündeme geldiğinde bölünme kaygılarıyla büyük bir gürültü çıkıyor. Yani Türkçenin dışında başka bir dillere resmi statü verilmez deniliyor. Ama bu topraklarda Ermeniler yaşıyor, Türkler yaşıyor, Çerkezler yaşıyor, Arnavutlar yaşıyor, Pomaklar var, bir sürü halk var. Peki bunların dilleri, onların hepsi Türkçeyi konuşmak ve Türkçe anlaşmak zorundalar deniliyor. Tabi bu aslında Fransa'da geliştirilmiş bir milliyetçilik anlayışının bizdeki tekrarı. Ama demek ki diyelim bir Belçika'da örneğin Fransızca ve Flamanca var. Ama buna rağmen Belçika devleti, Belçika milletinin bağımsızlığından ya da herhangi bir şeyinden kimse kuşku duymuyor. Demek ki bir millet oluşturmak için dil zorunlu bir koşul değil. İsrail devletinin kuruluşu bu açıdan en çarpıcı örnek zaten. İsrail devleti kurulduğunda o devleti kuranların %70'e yakını Almanya'daki Almanca'nın etkisiyle bozulmuş, İbranice ile karışmış bir Yidiş dili diye bir dil vardı. O dili konuşuyorlardı. Gelenlerin çoğu Rusya'dan, Avrupa'nın değişik bölgelerinden, Macaristan'dan, Polonya'dan, her yerden geldiler. O dönemde İbranice diye bir dil yoktu. Sadece kutsal kitapta dini ayinler için hahamların kullandıkları eski İbranice dili vardı. Ama ne yaptı İsrail devletinin kurucuları? Bu eski dili canlandırdılar, yoktan var ettiler. Dolayısıyla bu dili bütün gelen farklı
kökenlerden, farklı diller konuşan insanlara bu dili öğrettiler ve dolayısıyla İbranice'yi dirilttiler ve İbrani dili ortaya çıktı. Ama bu sonradan oluştu. Yani birkaç kuşak sonra oluştu. İlk İsrail devleti kurulduğunda, İsrail milleti ortaya çıktığında ortak dil diye bir şey yoktu. Aynı durum örneğin Güney Amerika'daki bütün ülkeler için geçerli. Bu ülkelerin biliyorsunuz Brezilya'da Portekizce, diğer bütün ülkelerde Şili, Arjantin, Bolivya, Costa Rica, Nikaragua, aklınıza gelebilen bütün diğer Güney Amerika ülkelerinin hepsi İspanyolca konuşuyor. Oysa ki bu ülkeleri oluşturan etnik grupların içerisinde İspanyollar çok az. Yani yönetici kesimde var. Onlar da zaten Güney Amerika'ya geldikten kısa bir süre sonra asimile oldular. Dolayısıyla kökenleriyle bir ilişkileri kalmadı. Ama sömürgecilerin dili olan İspanyolca bugün işte Bolivya'nın da, Meksika'nın da, Peru'nun da, Arjantin'in de hepsinin resmi dili. Afrika'da da aynı durum. Birçok Afrika ülkesinin resmi dili Fransızca. Ama İngilizce de var birçok Afrika dilinde. Demek bir milletin oluşması açısından dil vazgeçilmez, olmazsa olmaz bir koşul değil. Şimdi bu duruma bakıyoruz. Ekonomik birlik deniliyor. Bazı ülkelerin oluşmalarına bakıyoruz. Örneğin en klasik örnekleri Gürcistan ya da Polonya örneklerini verebiliriz. Bu topluluklar, bu milli devletler ortaya çıkarken ekonomik birlik falan hiç sağlanmış değildi. Özellikle hem Gürcistan'da hem Polonya'da çok ayrı, bağımsız topluluklar vardı ama onlar esas olarak başka unsurları çimento olarak kullanarak milletleşmelerini tamamladılar. Bu bazen din oldu, bazen dil oldu. Ama biraz önce de söylediğim gibi tek başına her milleti ayrı bir dille tanımlamaya çalışmak olacak bir iş değil. Çünkü farklı dillerden oluşmuş milletler var. En çarpıcı örnek olarak İsviçre'yi verdim ama sadece İsviçre ile sınırlı değil. Bu dünyanın birçok köşesinde benzer durumda birçok ülke var. Milleti oluşturan öğeler konusu yeri geldiği zaman ileriki videolarda daha ayrıntılı biçimde ele alacağız. Benim burada esas vurgulamak istediğim bu kadar çok millet tanımının olması, bu tanımların birçoğunun birbirini inkar etmesi ve buna rağmen ortaya çıkmış olan kakofoninin yani kavram ve kargaşasının sürüyor olması millet sorunu anlamayı güçleştiriyor. Nitekim Elia Canetti bununla ilgili çok çarpıcı bir değerlendirme yapar. Yani milletleri tanımlamak için bu unsurların her birisiyle yönelik yapılan çabaları tek tek sıraladıktan sonra görülüyor ki bütün millet tanımlarının içerisinde bir genel eğilim bir de istisnalar var. Fakat her milleti ele aldığımızda bu milletlerden bazıları istisnaların kural haline geldi. İstisnalar sayesinde milletleşebildiklerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla da bu kakofoni bir türlü sona ermiyor. Yani istisnalar kural oluyor ve dolayısıyla da bütün herkesin kabul edeceği bir nesnel tanım ortaya çıkmamış oluyor. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan bu kakofoninin çıkış noktasını anlatmak istiyorum. Aslında insan dilinin kökeni ne anlamak bakımından insanın evrimi konusunu en azından genel çizgileriyle ele aldığımız ve işlediğimiz için bu konu bize yabancı değil. Yani bugün millet oluşumu aslında insanın evrimleşmesiyle, insanın evrimsel süreçte geçirdiği bir takım düzeneklerle de ilgili. Bildiğiniz gibi ilk insanın yersiz yurtsuz bir primat türü olduğunu, ilk insanların bulundukları acımasız ortamlarda ayakta kalabilmek için bir araya gelmek zorunda oldukları ve dolayısıyla ahlaki yapıların gelişmesiyle birlikte farklı bir toplumsal yapı geliştirdiklerini, bu eşitlikçi, acımasız eşitlikçilik dediğim yapılar sayesinde insanlığın kendini var edebildiğini ve
evrimsel sürecin zaman içerisinde kültürel evrimin hızlanmasıyla birlikte bugüne geldiğimizi görüyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman milletlerin ortaya çıkmasının geçmiş insanın evrimleşmesinden bağımsız bir özellik olmadığını göz ardı etmemek gerekiyor. Yani ilk insan topluluklarının topluluk içi dayanışma duyguları, yabancılara karşı kuşku ve düşmanlık duyguları, yani xenofobi ve topluluk dayanışmasını harekete geçiren bir takım dinamiklerin insan topluluklarında bireylerin ruhsal biçimlenmelerinde, içgüdülerinde yer almış olmaları aslında milleti oluşturan unsurlardan birincisini oluşturuyor. Yani milletin böylesi bir geçmişe uzanan, geçmiş insanın evrimiyle ilişkilendirilebilecek bir boyutu var. İkinci özellik ise insanın evrimi yalnızca biyolojik, genetik adaptasyonlarla, biyolojik evrimle açıklanabilecek bir durum değil. İnsanın evrimi esas olarak grup seçilimi vasıtasıyla yürüyor ve grup seçilimi artımlı, yani birikimli kültürel evrimin hızlanmasıyla gelişmiş bir durum. Bu hızlandırılmış kültürel evriminin dinamiklerine ve bunun sağladığı olanaklara da göz ardı etmememiz gerekiyor. İnsanın yeni toplumsal birlikler, yeni oluşumlar oluşturmak konusundaki müthiş esnekliği ve yeni koşullara uyarlanabilecek adaptasyonlarının olması, bu da bizim göz önünde tutmamız gereken çok önemli bir durum. O zaman ne olmuş oluyor? Millet ve milliyetçilik sorunlarını ele alabilmemiz için millet ve milliyetçiliğin ortaya çıkışının koşullarını, bunların geçmiş insan evrimindeki uzantılarını, insan evriminin uzun süreçlerinde temelleri atılmış altyapısal düzeneklerine göz ardı etmemiz gerekiyor. Demek ki yani kısacası milletin oluşmasını ne geçmişten bu yana gelen biyolojik evrimin doğal bir sonucu olan kendiliğinden bir süreç olarak görmemek gerekir. Bu anlamıyla doğuştancılar yanılıyorlar. Ne de onların söylediği gibi millet boşlukta yalnızca siyasi önderlerin ya da bir takım öncülerin yoktan var edebildikleri bir oluşum değil. Bu yoktan var edebilmenin olabilmesi için bunların dayanabilecekleri belli temellerin olması gerekiyor. Bu da uzun evrimsel süreçte insan türünde ve insan bireylerindeki bir takım yatkınlıkların ve özelliklerin, içgüdülerin sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesini gerekiyor. Sonuç olarak tıpkı dilin kökeni çalışmalarında göz önünde tuttuğumuz bir ilke olan biyolojik, genetik evrimle kültürel, toplumsal evrimin birlikte ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla millet sorununu çözüme ulaştırabilmek, millet ve milliyetçiliğin neler olduğunu anlayabilmek için bu oluşumları ortaya çıkaran tarihsel ve evrimsel süreçlere daha yakından göz atmamız gerekiyor. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.